Herkese merhaba arkadaşlar. Ben PT Kawaii. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuz arkadaşlar elit baskın olacak. Bildiğiniz gibi her sezon elit baskınlarını zorlaştırıyorlar. Bugünkü elit baskını da Necro olacak. Yani Habis. Şu anda oyunda ikinci sezonda bence Ejderhadan da zor olan bir Zebel. Elit olarak yani her sezon üstüne kata kata zorlaştırdıkları için biraz da mantık gerekli olduğu için bunu yapmakta birazcık zorlanıyoruz arkadaşlar ve de güçlü oyuncular gerekiyor bunları kesmek için. Şöyle sizlerle beraber bufflarını okuyalım. Daha sonra da nasıl kesilebilir bunları anlatacağım. Şöyle Habis'e geldiğimizde arkadaşlar üçlü tehdit 1 diye bir şey var. HP, atak ve savunma değerini %25 arttırıyor. İkinci becerisi Legion'un verdiği öfke beceri hasarını %50 azaltıyor. Yani öfke becerisi attığımızda örnek veriyorum 1k atıyorsak 500 vuruyor. Umutsuz açlık diye bir becerisi var. Bu Zebella'nın HP değeri %50 oranından daha azsa hasar verdiğinde HP yeniler. Yenilenen HP verilen hasarın %30 kadarına eşittir. Yani burada demek istiyor ki arkadaşlar siz içeriye 200k ordu girdiniz. Eğer ki ordunuz 100k'ya düşerse siz her hasar vurduğunuzda Zebel'in canı yükselecek. Veya mesela belli bir süre geçtikten sonra Zebel'in kendi becerileri var ya işte dönüyorsun veya yuvarlak yuvarlak işte beceriler atıyor. O becerilerden eğer ki ordunuz yarıya indiyse %50'nin altına indiyse yani %50'nin altına indiğinde her hasar yediğinde HP bonus alıyor. Yani canını yeniliyor. Son becerisi de karanlık kustamanın tetikleme menzili genişler diyor. Yani bu birbirine bunlar kenetleniyor ya arkadaşlar. Büyüyor ya. Büyüyünce ne oluyor? Savunması yükseliyor, HP'si yükseliyor, saldırısı yükseliyor. Yani bundan dolayı daha az hasar vurabiliyorsunuz. Bu yüzden de birbirinden uzakta oynamanız gerekiyor. Şöyle chest'e geçelim. Devamını orada anlatalım. Burada arkadaşlar ben oyunun sesini açmayı unuttuğum için arkaya büyük ihtimal müzik koyacağım böyle tıngır mıngır çalsın arkadan. Bizi rahatsız etmeyecek şekilde. Buradaki arkadaşlar kompumuz şu şekilde. İçeriye zaten 50 kişi alınıyor. Biz burada bir tane tank içeriye girdik. Ama bir tane tank arkadaşlar kendine güvenen veya piyade oynamasını bilen arkadaş girmesi kesinlikle tavsiyemdir. Özür diliyorum. Yeteri kadar da T5'iniz yoksa arkadaşlar gerçekten kesmekte zorluk çekebilirsiniz. Biz burada arkadaşlar yukarıdaki alanda gördüğünüz oyuncuların hepsi T5 oyuncular. Yani buradaki mantık şu arkadaşlar. Devin agrosunu ben alıyorum. Yani devin hasarını ben kendime çekiyorum. Necro'dan uzaklaştırıyorum. Necro'nun hasarını da yani Necro'nun tankını da okçular yapıyor. Yukarıda gördüğünüz gibi yerden baksanız bir 10 taneye yakın T5'imiz var. Alttaki oyuncular da T4 oyuncular arkadaşlar. Buradaki mantık okçular, T5 okçular Necro'yu tanklarken T4 oyuncular da maksimum derecede hasar vermesi. Çünkü gördüğünüz gibi aşağıda nereden baksanız 40 tane T4 oyuncusu var. Hani 35'ten fazla da olabilir tam bilmiyorum. Hani oradaki hasar daha çok olacak mantıksal olarak. Yukarıdaki T5'lerin amacı da arkadaşlar birbirinden uzaklaştırmak. Şöyle videoya devam edelim. Anlık olarak bilgiler varsa burada aktaracağım tekrar. Şöyle bakalım hızlandıralım ne zaman başlıyor. 49 olmuş. Şimdi başlar büyük ihtimal. Geri aldım bir tık. Burada ben arkadaşlar elim kışkırtmada. Burada sayıyorlar. Buradan bir tane okçunun başlatmasını bekliyorum. Bakın ilk başta ilk hasarı T5 oyuncusu vermesi gerekiyor. Burada ben direkt dev zaten bizim adamlara gidiyordu. Burada bir kere bir T4 oyuncular orada hasar yedi. Çok fazla değil ama. Burada ben direkt uzaklaştırdım. Köşeye doğru çektim. Bakın görüyor musunuz yukarıdaki hasar 28, 29k, 35k beceriler falan işte eserler falan havalarda uçuşuyor. Buradaki mantık arkadaşlar vurabildiğiniz kadar hasar vurup hasar yememek. Yani T4 oyuncuysan abi menziline dikkat edeceksin burada. Bakın burası da birazcık şans yani bu Habis'teki beceriler biraz da şansa geliyor. Bu en kolay becerisi yani burada kaç. Mesela şu an burada hasar yiyen arkadaşlar var ya sürekli hasar yiyor. Abi hasar yiyorsan okçun zaten yavaştır değil mi? Bu sürekli hasar vurmaya devam edecek.
Çek abi bir kere geriye. Öteki turda devam et. Hani hala hasar yemene gerek yok orada. Bunu mesela çok oyuncu yapıyor. Bunu yapılmaması gerekiyor. Orada hasar yiyorsan sürekli demek ki yemeye devam edeceksin. Çek geri, öteki turda devam edersin. Hani 10 kere hasar yiyeceğine 2 kere hasar yersin. 8 kere cepte kalır. Burada arkadaşlar tekrar kışkırtmamı atıyorum. Hani yine agroyu ben kendime çekmeye çalışıyorum. Burada diğer okçular hasar vurmaya devam ediyor. 26k, 27k, 30k güzel hasarlar vurmaya devam ediyor burada. Burada arkadaşlar işte birazdan bükümlü becerisini atacak. Yani yuvarlak çember var ya, o çemberin içinde olman gerekiyor. Buradaki HP taşları da önemli. HP taşlarını zamanında almanız gerekiyor. Burada mesela şu an bizimkiler almıyor. Çok doğru olanı yapıyorlar. Ben burada bükümlü atar diye elim hazırda bekliyorum. Hani direkt bizimkilerin yanına gitmek için. Aynen burada beceriyi görüyorum. Direkt bizimkilerin yanına doğru koşmaya başlıyorum. Burada işte arkadaşlar çemberin içinde olmanız gerekiyor. Hemen burada direkt can taşını alıyorlar. Yani birçok oyuncu zaten burada canını fullliyor. Bakın gördüğünüz gibi ben de fulllemiş oldum. Bundan yararlanıp. Hemen burada arkadaşlar yer değiştirmeniz gerekiyor. Mesela bakın yukarıda Necro Gogli diye bir adamı kilitlenmiş. Dev de bana kilitlendi. Burada arkadaşlar yer değiştirmeniz gerekiyor. Ben aşağıda çıkacağı için devin, yani respawn orada olacağı için oraya gitmem gerekiyor. Yukarıdaki okçular da işte birazcık acemi olduğu için şurada bakın hala hasar yiyorlar. Çemberin içinde değiller. Direkt burada can taşını alıyorlar. Yine mantıklı bir hareket. Belki biraz erken olmuş olabilir ama bayağı bir HP dolduran vardı orada. 40k'ya yakın gördüm. İşte burası sıkıntı arkadaşlar. Şimdi Necro'yu görüyorsunuz değil mi? Abi can taşını aldıktan sonra buradan bir tık geri çekilmen lazım ki Necro'dan hasar yememen lazım. Yani sen menzilli bir kıta oynuyorsun. Bunun menzili var. Geriye çekilip oradan vursan hasar yemeden devam edeceksin. Ve arkadaşlar bunun şöyle bir becerisi var. Şimdi bakın burada yuvarlaklar var ya. İşte top diyelim biz ona. O toplardan arkadaşlar hasar yediğinizde veya canınız %50'ye düştüğünde HP yeniliyor. Zebeller canlarını yeniliyor. Yani bu top için geçerlidir. Bütün Necro'nun becerilerinden eğer ki canın %50 altına düştüyse, ordundan bahsediyorum. Ordun yarına düştüyse hasar vurduğunda HP'sini yeniliyor. Ve de buradaki becerilerden hasar yediğinizde tekrar HP'sini yeniliyor. Yani bu durumda becerilerden iyi kaçmanız gerekiyor. Canınız %50'ye düştüğünde hasar vurmamanız gerekiyor ve can taşını beklemeniz gerekiyor. Ve burada arkadaşlar biraz da şanslı olmanız lazım. Hani burada elit baskında can taşı atması gerekiyor. Can taşı atmazsa gerçekten kesemiyorsun. Çünkü HP'sini yeniliyor yani. Şu an bakın mesela bağışıklık diyor. Orada HP kazanıyor. Hemen şansımıza burada bir tane daha şifa taşı atıyor. Bizimkiler bir tur bekletiyor bunu. Hala bizimkiler hasar vurmaya devam ediyor. Bakın 25k 27k hasar vurmaya devam ediyor. Bu elit turunda arkadaşlar biz biraz şanslıydık. Yani 3-4 defa denedik. Hep sürekli hasar vuran beceriler denk geldi. En kolay becerisi bu arkadaşlar. Abi dönüyorsun. Dönüyorsun yani. Mantıklıysan, akıllıysan buradan hasar yemezsin. Ama bazı arkadaşlarımız var mesela, birazdan göreceksiniz sizler de. Bu dönmede bile hasar yiyorlar. Ya çok kolay ya. Şurada hasar yememen çok basit. Tamam ordun yavaş olabilir ama bir kere hasar yiyorsun. Bak görüyor musun nasıl HP'sini dolduruyor. Adam orada bir hasar yedi. Nereden baksan bir 15-20k canını doldurdu. Dev. İkisi zaten birbirine eşdeğer. Bir tanesi HP yenilerse ötekisi de HP'si yeniliyor yani. Burada tekrar hasar olmaya devam ediyoruz. Burada bakalım can taşını alıyorlar mı? Almıyorlar diye biliyorum. Bir sonraki turda alacaklar sanırım. Burada stone diye uyarıyoruz. Bak burada şansımıza arkadaşlar yine dönme dolap attı. Ama bak görüyorsunuz değil mi? Hasar vurmuyorlar şu an bizimkiler. Hasar vurmadıkları halde canı doluyor. Bu da arkadaşlar Necro'nun elitinde becerisinden, eğer ki ordunuz %50'nin altına düştüyse veya %50'deyse her hasar yediğinde, Necro'nun hasarını yediğinde becerisi dolacak. Yani becerisi dolacaktan kastım Necro'nun canı dolacak.
Bak 700 canı artıyor, gördünüz mü? Şu anda 746k canı kaldı ama her hasar yedikçe canı dolmaya başlıyor işte. Burada bizimkiler direkt can taşına gidiyor. Güzel bir hamle burada. Ben yine tekrar kışkırtmamı atıyorum. Köşeye doğru çekmeye çalışıyorum. Burada bizimkiler hasar vurmaya devam ediyor. 19k, 20k. Şimdi canını doldurdu bizimkiler. Yine hasarları artacaktır. 28k'ya çıktı. 29k. Beceriler işte. Eserler patlıyor. Tertemiz abi. Kaç dakikada kesiyoruz? 6 dakika 35 saniye mi? O civarda falan kesiyorduk galiba. Aynen. Dediğim gibi arkadaşlar, yani bana göre şu oyunun hatta Dragon'dan bile zor olan eliti Necro'dur. Bu sezon 1'de de böyleydi. Sezon 2'de de böyleydi. Sezon 2.5'ta da böyle olacak. Yani ben biliyorsunuz oyunu beta'dan beri oynadığım için bu zebelleri defalarca kestik. Ama gerçekten bana göre oyunun en zor ama bir o kadar da en eğlenceli zebeli daha doğrusu. Güzel oluyor, uğraş oluyor ama lafını dinlemeyen, sözünü dinlemeyen oyuncular olunca da böyle sıkıntılar veya geç kesmeler oluyor. Bu kadar da arkadaşlar. Umarım bir şeyler öğrenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.